Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün size dikenler tacı bitkilerimle geldim. Dikenler tacı nasıl çiçek açtırılır ve bakımı nasıl size tek tek anlatacağım, isteklerinden bahsedeceğim. Ama videomu da izledikten sonra hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olup da beğeni ve yorum yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hemen bakın bilgisine geçelim. Birinci kural konum arkadaşlar. Bir çiçek ilk eve geldiğinde hep söylüyorum, konumlandıracağınız yer önemli. Konumundan hoşlanmayan bir bitki hem çiçeklenmez hem gelişim sağlamaz ve zamanla yerini sevmediği için kaybedersiniz. Dikenler tacı da arkadaşlar güneş isteyen bir bitki türü. İç mekanda da dış mekanda da büyütüyorsanız mutlaka güneş almasını sağlamalısınız. Ama yazın sıcaklarında gelgeç bir güneş almasını sağlamalısınız. Kışın sıcağı zaten güneşi çok yakıcı değil. Kışın da ona göre bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Şayet güneş görmezse dikenler tacımız sadece yaprak vermekten ibaret olacaktır. Çiçeklenmeyecektir. O yüzden konum olarak güneş alacağı yer olmasına dikkat edin arkadaşlar. Dış mekanda yaşar mı derseniz dondurucu soğuklara dayanamaz. Eksi 10 dereceye geçen bir iklime sahipseniz dışarıda büyütemezsiniz. İçeride büyüteceksiniz. İç mekan için de zaten sürekli çiçekli kalan türler bunlar. Güneş ihtiyacını karşılarsanız da böyle çok güzel bir şekilde çiçeklenecektir ve sağlıkla büyüyecektir. İkinci kural sulaması arkadaşlar. Dikenler tacı suyu sever. Her ne kadar dikenleri de olsa kaktüs türü gibi de görünse suyu seven bir bitki türü. O yüzden toprağını kontrol ederek sulamasını gerçekleştiriyoruz. Yazın sıcaklarında her gün su ihtiyacı doğabilir. Çiçeğin boyutuna göre çünkü değişebilir, toprağına göre değişebilir durum. O yüzden her gün kontrol ediyoruz. Yazın öyle suluyoruz. Kışın da 3-4 günde bir kontrol edip toprağını sulamanız yeterli arkadaşlar. Suyu şayet az verdiğinizde, çok susuz bıraktığınızda tomurcuklarında kurumalar olacaktır. Fark edersiniz zaten. O dökülmeler susuzluktan oluyor arkadaşlar genelde. Ama bazen de çok fazla sulandığında kök çürümesi yaşarken de tomurcuklarında dökülmelerle karşılaşabilirsiniz. Yani açmadan dökülebiliyor. O yüzden sulama ayarımıza da dikkat ediyoruz. Üçüncü kural toprağı arkadaşlar. Size toprağını göstermek istiyorum. Toprağı çok ayırt etmeyen bir bitki türü. Bakın bu mesela bahçe toprağında. Bunun içinde birazcık sadece koyun gübresi var. Bunlar da benim karışımım olan toprak. Yani bahçe toprağı, torf, perlit ve birazcık koyun gübresi. Koyun gübresini arkadaşlar koymanızı öneririm. Çiçeklenmesi için de vitamin sağlıyor ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yani toprağı ayırt etmiyor. Bahçe toprağına biraz koyun gübresi ekleyerek de dikebilirsiniz. Ama biraz torfla, biraz perlitle de geçirgenlik sağlayabilirsiniz. Ama gübreyi unutmayalım, mutlaka koyun gübresi de kullanın arkadaşlar. Çok seviyor. Gelelim çoğaltılmasına arkadaşlar. Şu benim 2 sene önce çoğaltıma geçirdiğim dikenler tacı. Bu sene biraz daha iyi gelişim gösterdi. Bu da bu sene dikime geçirdiğim dikenler tacı. Bu daha yeni kökleniyor arkadaşlar. Ben direkt dikerek üretime geçiriyorum. İsterseniz suda köklendirerek de dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben suda köklendirmeyi beceremedim, işin gerçeği. Çürüme yapıyor. Nasıl yaptığımı da şöyle anlatayım size. Şuradan bir dalı kesiyoruz arkadaşlar ve belli bir mesafeye kadar dikimini gerçekleştiriyoruz. Bol ışık alan, güneş almayan bir yere konumlandırıyoruz ve toprak kurudukça da suluyoruz. Çoğaltımı da bu şekilde arkadaşlar. Dallardan çoğaltarak yeni dikenler tacı elde edebilirsiniz. Gelelim bu bitkilerin nasıl böyle güzel çiçekler açtığını arkadaşlar. Öncelikle az önce bahsettim, benim toprak karışımımda koyun gübresi mevcut. Koyun gübresinin çok katkısı oluyor çiçeklenmeye arkadaşlar. İkincisi güneş görüyor. Güneş çok önemli. Ne verirseniz verin. Vitamin de verseniz doğal o güneş vitaminini, D vitamini almadığı sürece de çiçeklenmez. İkincisi de güneş görmesi. Üçüncüsü vitamin veriyor muyum merak ediyorsunuzdur. Evet, veriyorum. Benim bahar bakım videom olması gerekiyor. Yukarıya kartlara da koyarım arkadaşlar. Bahar bakım videomda ilkbahar gübreleme ve sonbahar gübrelemem var benim. 2 defa da tüm bitkilerimi arkadaşlar, menekşeler de dahil, gübreliyorum. Ve bir de sıvı vitaminim var. Sıvı genel vitamini de gübreledikten 2 ay sonra
vermeye başlıyorum. Ayda bir defa olmak şartıyla. Neden? Çünkü arkadaşlar topraktaki vitamin belli bir süre sonra bitiyor, yetersiz geliyor. Tabii ki onun takviye etmemiz gerekiyor. Tıpkı bizler gibi onların da vitaminlere ihtiyacı var. Bu arada doğal vitaminler yeterli gelmiyor, hatta zarar verebiliyor arkadaşlar. Bir kaşık şundan verin, bir kaşık bundan verin derken ben bitkilerimi kaybettim. Bir kapak vitamin kullanıyorum. Onun videosunu daha yakında sizlere çekeceğim. Böyle sağlıklı siz de bitkiler büyüttüğünüzü göreceksiniz. Ama yine söylüyorum arkadaşlar, mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Yeterli vitamini de verdiğiniz sürece böyle sağlıklı büyüyen bitkileriniz, bol bol çiçek açan bitkileriniz olacaktır. Gelelim hassasiyetlerine arkadaşlar. Birçoğumuz belki yaşamışızdır. Onun bilgisini de vermek istiyorum size. Yapraklarda sararmalar ve dökülmeler olur. Aslında birkaç nedeni var. O nedenlere size değineceğim şimdi. Sararma sebebi bir öncelikli yer değişikliği. Yer değişikliğinden çok hoşlanmıyor arkadaşlar. Bütün bitkiler öyle aslında ama bu konuda da çok hassas. Yer değiştirdiğinizde ya da yeni eve getirdiğinizde ilk aşamada yapraklarının sarardığını görebilirsiniz. Sararır, dökülür, korkmayın, taze yapraklar çıkar. Bir sebebi bu. Bir de çok sulama, kök çürümesinde hem yaprak sararır, kaybedersiniz yapraklardan hem de zaten çiçek tomurcuklarını eğer varsa dökmeye başlar. Bir de çok sulamadan kaynaklı oluyor bu. Yani bir konumuna bir de sulamasına dikkat ederseniz, yer değişikliği de yapmazsanız çok sağlıklı bir şekilde büyüyüp çiçeklendiğinde göreceksiniz arkadaşlar. Öyle çok çeşitli hastalıkları yok. Ya da ben iyi bakıyorum, bilmiyorum, denk gelmedim. Hastalandığını görmedim. Sadece bir mantar olabiliyor. Yapraklarda lekeler olur, mantar hastalığı. Onda da arkadaşlar mantar ilacı kullanmalısınız aslında. Belki işte bende olmadığı için ben daha bunlara uygulamadım ama gördüm. Sarı sarı benekler, böyle kahverengileşen benekler olduğunda çiçeğiniz mantar hastalığına yakalanmış demektir. O zaman da mutlaka ilaçlamalısınız çiçeğinizi. Sağlığına kavuşturmalısınız. Bu da ek bilgi olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Size dikenler taşlarımı gösterdim ve bakımından bahsettim. Bu güzellerin nasıl çiçek açtığından da bahsettim. Çiçek coşturan aslında sevgi, ilk coşturan sevgi, onu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Seviyorsanız zaten sevginin önüne gidecek hiçbir vitamin yok, inanın. Sevgiyle de büyüyor bunlar. Bunlarla konuşacaksınız, koklaşacaksınız, seveceksiniz. Onlar da size karşılığını verecekler. Ama tabii ki esas vitaminler de şart arkadaşlar. Mutlaka vitamin de kullanmanızı öneririm. Benim zaten bahar bakımında gübreleme videom var. Yakında da sıvı genel vitamin videosu da yine size çekeceğim. Hangi vitaminleri kullandığımı gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Çünkü 2 senedir kullandığım vitaminler arkadaşlar. Doğal yöntemlerden çok bir sonuç alamadım. Kaybettiğim çiçeklerim de oldu. Ama şimdi hem onlar mutlu hem ben mutluyum. Sizle de bunu paylaşmak beni mutlu ediyor. Evet, sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ama sormak istediğiniz sorular varsa da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Hastalıklarıyla ilgili resim de Instagram adresimden gönderebilirsiniz. Bilgim dahilinde yine yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.